Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. House of Dragon 3. sezon 4. bölümün trailer incelemesi için karşınızdayım. İlk bölümlere göre biraz daha sakin geçecek bölüm gibi duruyor trailerdan. Tumbleton siyaseti çok fazla yer kaplıyor. Aegon epey ekran süresi alacak gibi ve siyahlar tarafı özellikle de kale kısmı çok geniş yer kaplıyor gibi görünüyor. Trailer ve görsellerden benim ilk aldığım izlenim bu. Yani bizim toplamda 3 tane ana odak noktamız var. Bu arada şu kanalı 10.000'e ulaştırmamızın vakti geldi sanki. O yüzden kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Baştan uyarımı yapayım. Trailer videosu olduğu için doğal olarak bölüme dair spoiler içerecek. Ona göre devam edersiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Biz trailer'ı Tumbleton ile açıyoruz. Onunla da başlayalım isterseniz. Aslında biz burayı dizi öncesindeki fragmanlarda görmüştük. Geniş açıdan. Stark'ların kışkurtlarının bir sahnesi vardı. Şehri orada böyle dış açıdan biz görmüştük. Tabii birkaç kuşatma sahnesi falan da vardı. Bölümün büyük kısmı buranın siyasetiyle geçecek gibi görünüyor. Zaten geçen bölümün sonunda Daeron ve Ormond'un burayı aldığını biz öğrenmiştik. Ve içerideki kişileri de rehin tutuyorlar. Amaçları Rhaenyra'nın ejderhalarla gelip kendilerini ve şehri tepeden yakmasını önlemek. Yani asıl onların kafasındaki ilk etaptaki plan bu. Burası stratejik açıdan gerçekten önemli. Çünkü tam o kral topraklarının yolu üzergahında yer alıyor ve gerçekten de çok yakın bir noktada. Yani kral topraklarına giden bir ordu olsanız burayı üst olarak kendinize almak istersiniz. Öyle bir kasaba burası. Önce şehirdeki karakterlere bir bakalım isterseniz. Hoogamer'ın eşi Cat'i biz görüyoruz ve onun kardeşini de görüyoruz. Biz zaten onun da açlık döneminde şehirden kaçıp Tumbleton'a kardeşinin yanına geldiğini öğrenmiştik ki Hook ile zaten bu konuşmalarında bize bunları aslında bunun olabileceğine dair ipuçlarını vermişlerdi. Tumbleton kasabası, hatta belli açılardan kale de diyebiliriz biz buraya. Footly hanesinin olduğu bir yer burası. Ve başlarında Glendon Footly var. Eşi olarak ise Lady Sherys Footly karşımıza çıkacak bizim. Bu ikisini zaten biz trailer'da da görüyoruz. Ormond'u ve pomenderini doldururken onu görüyoruz. Sinirlendiği sahne burası. O yan açıdan da bir görseli var zaten. Masanın üstündeki pomenderini doldurduğu o esansları falan da görüyoruz biz. Böyle çok anlaşılmıyor ama sanki gül yapraklarını ben orada seçiyor gibiyim. Lavanta falan görüyorum. Lavanta kesim var gibi. İkinci bölümde zaten biz koklarken görmüştük onu. Karakterlerin böyle kendine has detaylarını seviyorum ben dizilerde. Ormond karakterine zaten hani bayıldım. Gerçekten de mükemmel olmuş. Sezona bildiğin kan verdi. Bu sinirlendiği sahnede de Otto'nun ölüm haberini falan almış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Daemon'a pek inanmamıştı ve Daemon da nasıl olursa öğreneceksin demişti. Ondan sonra da kafa yiyor, çıldırıyor zaten. Belki de bir ihtimal Alicent'ın orduyu durdurmasıyla alakalı da bir şey olabilir. Çünkü ordu belki biraz daha ilerlese kral topraklarına varmış olacaktı ki ordu oradayken de kral topraklarının fethi mümkün olmayacağı için belki kafası oraya da gitmiş olabilir. Ve devamında bir sahnede iç kale kapısından dışarı çıkıyor. Kapıda bekleyenler var. Sanki onunla görüşmek istiyorlar gibiler. Cat var. Cat'i görüyoruz biz. Kardeşi de orada. Biraz hırpalanmış görünüyor. Böyle bir dayak yemiş gibi falan var. Üzerinde kan gibi bir şey var ve Lady Footly de orada. Lord Footly'nin olmaması için biraz ilginç. Tutsak falan olabilir, öldürülmüş olabilir. Bunu bölüm içerisinde göreceğiz. Burada bir konuşma geçiyor ve Ormond artık her şey ya tanrılar böyle karar verdi tarzı bir şey diyor. Bir de böyle Ormond'un çok yoğun böyle bir ateşe baktığı bir sahne var. Muhtemelen burada Tesserion birilerine böyle alev üflüyor, yakıyor, cezalandırılıyor gibi veya birilerini idam ediyorlar gibi ve sakin sakin de Ormond bunu izliyor. Tabii kim olur? Bunları hep bölüm içerisinde karşılaşacağımız şeyler. Ayrıca biz şehrin üzerine uçan Vermithor'u da görüyoruz ilerleyen sahnelerde ve Ormond'un tepesinden geçiyor, at falan ürküyor zaten. Tumbleton sahneleri bu kadardı. Şimdi gelelim parça birleştirmeye. Bence çünkü en önemli kısım bu. Yani bizim bazı sorulara cevap almamız gerekiyor. Cat Hoogamer'dan herhangi bir haber aldı mı? Yani kocasının Vermithor'a bindiğini biliyor mu? Yoksa uçarken görüp o şekilde falan mı fark edecek? Ama bir noktada bunlar bu bağlantıyı kuracak bence. Ama en önemlisi burada Cat ve kardeşi bu bağlantıyı kurduktan sonra Ormond bunu fark edecek mi? Çünkü doğrudan karşılaştıkları bir sahne var ve tanrılar böyle uygun gördü gibi bir şey diyor. Eğer bunu fark etmişse Hoogamer'ı nasıl sıkıştıracak? Nasıl tehdit edecek? Tabii ki Hoogamer buna nasıl bir reaksiyon verecek? İşte adım adım ilerleyen, parça parça adım adım birleşen bu soruların cevaplarını biz bölüm içerisinde alacağız gibi görünüyor. Rhaenyra konseyde oturuyor. Arkasında yeni bir kral muhafızı, daha doğrusu kraliçe muhafızı atanmış. Yani biz onu görüyoruz. Bu kişi büyük ihtimalle Sir Adrian Redford olarak karşımıza çıkacak. Onu da biz yine başka bir trailer'da Rhaenyra'nın arkasında yürürken de görmüştük. Aslında 3 tane kraliçe muhafızı vardı. Sir Eric Cargyle,
kardeşle savaşırken öldü Arik'le. Sir Stephen Darklin, o da Sea Smoke'a binmeye çalışırken öldü ve son olarak ise Sir Laurent Marbrand vardı. O da Rhaenyra'yı odasına kilitlemişti Boğaz Savaşı sırasında Jace ile birlikte ve Rhaenyra kendisine ölüm sessin demişti. Dragonstone'un ayrılırken bu şekilde olmuştu. Yani bu adamların üçünü de öldü. O şekilde kabul edebiliriz zaten, ikisi kesin. Ama bence Sir Laurent da öldü kabul etmemiz lazım. Normalde bu görev, bu kurum 7 kişiden oluşuyor. Bu sayının dolması gerekiyor. İşte onlardan biri Sir Adrian Redford olarak karşımıza çıkacak. Redford hanesi vadiden bir hane. Rhaenyra da Daemon'u vadiye göndermişti. Bununla bir bağlantı kurarlar mı emin değilim ama ben olsaydım öyle yapardım. Siyah Konsey de önemli bir gündem alıyor. Özellikle maddi konular hala konuşulmaya devam ediyor. Çok kalabalıklar bu arada. Mysaria orada. Aegon'un tahta çıkmasına destek olan konsey üyemiz Orwell orada. Tabi Alicent'ı çağırmayı unutmuşlar sanırım. Rhaenyra muhtemelen toplantı sonrasında ilk iş briefing vermeye gider kendisine. İşin şakası bir yana önemli bir konu var. Şehir muhafızlarının maaşları ödenmemiş. Daemon bu çok büyük bir problem diyor. Haklı da. Neler olabileceğinin farkında. Belki de bunun farkında olan tek kişi bu. Çünkü yani bu siyah konseyin şu anda başındaki en büyük sorun bu olabilir. Yani daha büyük bir sorun yok. Daha önce bu altın pelerinler mevzusunu çok anlattım ama kısaca bahsedeyim isterseniz. Bu kurum aslında hep vardı ama böyle sanki bağımsız, böyle bireysel bekçilik gibiydi. Kraliyet bunlara sadece title veriyordu. Yani bir ünvanları vardı. Düzgün sabit maaşları yoktu, zırhları yoktu, silahları yoktu. Yani net bir kurum değillerdi. Ve bu kendi içlerinde özellikle bireysel olarak ve bazen çeteleşmeler üzerinden belli yozlaşmalara sebep oluyordu. Daemon ise bunların başına geçtiğinde ilk sezonda gördük zaten. Hiyerarşik ve düzenli bir kurum haline getirmişti bunları ve o eski halinde bildiği için bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunun farkında. Bu adamlar para alamazsa tüm iç düzen darmadağın olur. Yavaş yavaş işte nöbetten kaçmalar başlar, rüşvetler, haraçlar, çeteleşmeler artar. Ya bunun önünü almak mümkün değil gerçekten. Bunlar dağılırsa o şehir kapılarını güvenli bir şekilde zaten kontrol edemezsin. Elinde de tutamazsın. Fleabottom gibi mahalleleri hiçbir türlü kontrol edemezsin ve iş artık böyle kral seçmeye kadar gider. Bunun ucu yok. Jaehaerys dönemindeki o büyük salgında şehir muhafızlarından çok büyük ölenler olunca biz farklı versiyonunu görmüştük bunun. 3. Aegon dönemi yine şehir muhafızları kendi aralarına teşkilatlanıp kralı indirmeye çalıştığı böyle bir aralık bir dönem var. 4. Aegon döneminde yine böyle rezil bir süreç. Game of Thrones dönemi ne halde olduklarını zaten biz çok yakından izledik. O yüzden belki de krallığın başına gelebilecek en büyük sorunlardan birisi kesinlikle bu şu an itibariyle. Diğer bir sahnede Aegon ve Larys'i uyku kalesine giderken görüyoruz. Meleys'in öldüğü yer burası. Zaten sonraki sahnede Meleys'in cesedini biz çürürken görüyoruz. Şöyle bir trailer'a ve görsellere bakınca bu ikili bu bölümde epey yer kaplayacak gibi duruyor. Nasıl bir yolculuklar olacak, nereye gitmeye çalışacaklar, bunları bölüm içerisinde görünce konuşuruz zaten. Ama en önemli mesele Aegon'un Sunfire'ı bulup bulamayacağı. Bulursa tabii ki Sunfire'ın ne durumda olduğu da çok önemli mesele. Ama ben bu bölümde artık Sunfire ile alakalı net şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. Criston Cole ve Gwen sonunda Harrenhal'a ulaşıyor. Uzun bir yolculuk oldu onlarınki de. Onları tabii ki de Alice karşılıyor. Cole Alice'i tehdit ediyor. Aemond'un yerini söyle diyor. Yoksa senin için kötü olur gibi diyor ama Alice'in ona tepkisi falan efsane olmuş gerçekten. Çok hoşuma gitti. Oh my. Muhtemelen Aemond'u iyileştirme sürecinde olduğu için söylemek istemiyor yerlerini. Yeni kıyafeti falan bu arada aşırı güzel. O da epey konuşuldu. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Görsellerde Cole ve Gwen'in Harrenhal'ın taht odasında keyif çattıklarını da görüyoruz biz. Yani içeri girmişler, bir şekilde anlaşmışlar yani. Bundan haberimiz var. Gerçi Cole böyle aşırı rahat duruyor ama Gwen biraz daha böyle gergin gözüküyor. İkilinin arasında geçen bölümden itibaren o gerilimin tırmanmaya başladığına biz tanık olmuştuk. Bununla alakalı yeni şeyler görecek miyiz? Ben merakla bekliyorum. Bir sahnede ise Vhagar kendi kendine uçuş yapıyor gibi. Tam emin değilim ama çok hafiften böyle üstten Aemond'un saçı da gözüküyor olabilir. Tabii bu kadar hızlı iyileşmiş midir? O da belli değil ama sonuçta Vhagar'ı tek başına uçarken göstermezler diye düşünüyorum. Yani Aemond yine kendisine bir yeri hedef alacak olabilir. Sezon sonunda Sharp Point'a yaptığı gibi. Rhaenyra'nı vadide taht odasında görüyoruz. Game of Thrones'tan beri özlemişiz buraları gerçekten. Bu arada Rhaenyra'nın tarzı efsane değil mi ya? Bu dizinin bu konuda açık ara en iyisi olabilir. Zaten hafta içinde de epey gündem oldu bu konu. Onunla görüşmeye muhtemelen Daemon gidecek. Biz bunu biliyoruz. Rhaenyra onu oraya göndermişti ama buradaki sorun şu. Rhaenyra'nın Daemon'u hiç ama hiç sevmiyor gerçekten. Normalde kitapta Rhea Royce öldükten sonra Daemon Rhaenyra'ya gidiyordu ve Runestone'u bana ver diyordu. Burası benim hakkım diyordu. Kendisine ait bir toprağının olmasını istediği için Rhaenyra de onu kovmuştu. Vadiye bir daha sakın gelme demişti. Dizide Daemon'un
Rhea Royce'u öldürdüğünü biz gördük ve vadide bu konuşuluyor. Bundan şüpheleniyorlar zaten. Bunu bize ilk sezonda hissettirmişlerdi. Yani Daemon burada pek hoş karşılanmayabilir, öyle gözüküyor. Jainer'in Rhaena ile de konuşuyor olabilir ama yüz ifadesi bana çok net bir şekilde karşımda Daemon var diyor. Ve Daemon'un buradaki asıl meselesi aslında Rhaena ile. Biz dizi öncesi trailer'da Daemon'un Caraxes ile vadiden uçarken görmüştük. Gölgesi gözüküyordu. Bir sahne vardı o şekilde. Yani Caraxes'in gölgesini görüyorduk. Yani bir şekilde bence Shipstealer ve Rhaena'yı kesin bulacak. Koca ejderhayı bulamama ihtimali gibi bir şey zaten pek mümkün değil açıkçası. Ve bunun devamında Kral Toprakları'nda bir sahnede vardı. Bir görselde Daemon Rhaenyra ile konuşuyor ve önünde birinin kesik kafası var. Aynı sahnenin farklı açısında ise Rhaenyra'yı biz ağlarken görüyoruz. Yani bence çok net şekilde Rhaenyra'nın Daemon'u vadiye gönderme sebebi ve Jace'in ölümü, bu noktada ikisi burada birleşen şeyler bunlar. Kafa zaten böyle hafif yanık gibi duruyor ama tam da anlaşılmıyor. Fakat Rhaena olmadığı kesin gibi, biz bunu renk tonundan görüyoruz. Yani bu da bizi şu sonuca götürüyor. Bence Daemon bir kişinin kafasını, Shipstealer'ın binicisini, yani Jace'in ölümünden sorumlu kişiyi buldum diye geliyor Rhaenyra'nın önüne koyuyor. Rhaenyra da bunu yani çok net yiyecek bence. Zaten başka çaresi de yok ama ilerleyen günlerde bu ortaya çıktığında, ki Shipstealer ortalıkta gezerse eninde sonunda zaten bir şekilde ortaya çıkma ihtimali yüksek. Rhaenyra ve Daemon arasındaki problem ne noktaya varacak? Bence buradaki en önemli mesele bu. Bunu da tabii izleyip göreceğiz artık gelecek bölümlerde. Bir ihtimal daha var tabii ki. Biz Aegon ve Viserys'in Pentos'a gittiğini biliyoruz. Tam o güzergahta ise savaş oldu. Yani henüz biz bu çocuklardan bir haber alamadık. Aslında biz Joffrey da bunlarla beraber gitti diye biliyorduk. Fakat bir anda vadide olduğunu öğrendik. Yani normalde sanki hepsi gidiyor gibiydi. Biraz karıştı buralar. Buraları tabii artık dizide nasıl açıklayacaklar ben de merak ediyorum. Yani prenslerle de alakalı bir mevzuda çıkabilir burası. Başka bir görselde de böyle tozlanmış, üzerine örtüler falan atılmış bir odada epey üzgün bir şekilde duruyordu Rhaenyra. Ya böyle geçmişe dair bir şeyler hatırlıyor gibiydi zaten, hani ortam onu söylüyordu. Belki buraya da bir bağlantı mı kuracaklar, nasıl yapacaklar, hani böyle bir şey de olabilir. Hatta belki ikisi de ayrı ayrı çıkabilir. Ya geçmişiyle alakalıysa muhtemelen zaten Viserys'le alakalı. Çocukların bağlantıları var. Oradan Jace var. Yani bu üçünden iki tanesinin çıkacağı kesin gibi neredeyse. Biz Rhaenyra'yı bu bölümde sık sık ağlarken ve çok üzgün bir şekilde göreceğiz, yani bu neredeyse kesin. Görsellerde yine Helaena'yı görüyoruz. Özellikle bir görselde çok açık bir şekilde hamile olduğu belli oluyor. Bu arada onun da ekran süresi artmaya başladı. Diğer bir görselde ise kızı Jaehaerys ile oynuyor. Bu arada ilk sezonda Helaena'yı oynayan oyuncu büyümüş, şimdi Helaena'nın kızını oynuyor. Böyle genç Alicent'ın kucağında bir sahnesi vardı. 4. bölümde olabilir. Orada oynamıştı Helaena'yı da. Birkaç görselimizde ise Valyrian ordusunu görüyoruz. Daha doğrusu askerleri görüyoruz. Teknik olarak bunların şehre geldiğini biz görmedik. Ya normalde bunlar şehre geliyorlar derdim ben ama bir kişi önde atı tutuyor ve at boş. Corlys'le Ali'nin konuşmasından da, yani o duruş açılarından falan böyle Corlys sanki veda ediyormuş, gidiyormuş gibi gözüküyor. O şekilde duruyor yani. O yüzden Corlys gidecek, Alice kalacak diye yorumladım ben bu sahneyi. Ama Alice burada kalırsa ne yapacak ve Corlys neden gidiyor? Bu konuda pek bir fikrim yok açıkçası. Ya zaten Rhaenyra ile olan o son atışmasından sonra kalması pek mümkün değildi. Ama nereye bağlayacaklar bunu dizi içerisinde göreceğiz. Ulf yine mekanına gelmiş. Kankaları Clay ve Muya ile beraber takılıyor. Yine böyle aşırı keyifli gözüküyor. Kim bilir neler sıkıyor. Yani bu arada onun sahneleri de cidden eğlenceli. Özellikle Daemon ile olan sahneler çok hoşuma gidiyor. Görsellerim ve konu başlıklarım bitmiş. Trailer için benden bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.